12,7 kiloluk bir elektrik motorunun 1000 beygiri nasıl olur? Mantığa meydan okuyan bu sorunun cevabını birlikte çözeceğiz. Çünkü bu sadece bir motor değil, mühendisliğin sınırlarını yeniden çizen manyetik bir devrim. Küçük disk, dev güç ifadesi artık bir mecaz değil, bilimin fizik yasalarına karşı meydan okumasının adı. Hazırsanız sizi aklın sınırlarının ötesine götürecek bir hikayeye başlıyorum. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Şimdi sizi elektrik motorlarının kalbine, o görünmez manyetik gücün doğduğu yere biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Abone olmanız, beğenmeniz ve yorumlarınızla fikirlerinizi paylaşmanız bu tarz içeriklerin çoğalmasını sağlıyor. Şimdi hikayenin en heyecan verici noktasına gidelim. İngiltere merkezli yasa 2021'de Mercedes AMG tarafından satın alındı. Yasa klasik düzeni tersine çeviren Axial Flux yani eksenel akıllı mimariyi kullanıyor. Geleneksel motorlarda ise Radial Flux yani radyal akıllı düzen vardır. Mıknatıslar rotorun çevresinde döner, manyetik akı merkezden dışa akar. Ama eksenel akıda durum tamamen değişir. Akı iki düz yüzey arasında eksen boyunca hareket eder. Sanki iki pizza arasında uzayan peynir gibi. Yasa birkaç ay önce 13,1 kiloluk bir prototiple 550 kW yani yaklaşık 737 beygir gücü ulaşmış ve bu sayede kilogram başına 42 kW'lık bir yoğunluk açıklamıştı. Yeni prototip sadece 12,7 kilogram ağırlığında ve tam 750 kW yani yaklaşık 1006 beygir güç üretiyor. Bunu perspektife koymak gerekirse bu bir Formula 1 motorunun bile güç ağırlık oranını geride bırakıyor. Yasa sürekli güç bandını 350 ile 400 kW aralığında tutabiliyor. Bu da yaklaşık 469 ila 536 beygir demek. Yasa'nın geliştirdiği bu küçük disk o kadar hafif ki tek elinizle tutabilirsiniz ama aynı anda bir hiper otomobilin tamamı kadar güç üretebiliyor. Çünkü elektrik motorunda sizi sınırlayan şey mıknatısın gücü değil, ürettiğiniz ısıyı ne kadar hızlı atabildiğiniz. Gözünüzde canlandırın. Klasik radyal akıllı bir motor sanki iç içe geçmiş silindirik rulolardan oluşur. Tel sargılar kalın bir demir gövdenin etrafına sarılır. Rotor da bu silindirin içinde döner. Yasa gövdesiz ve dilimli armatür adını verdiği olağanüstü bir yapı kullanıyor. Yani o ağır tek parça demir gövde tamamen ortadan kaldırılıyor. Yerine çok daha ince, ayrı ayrı dilimlenmiş sargılar geliyor. Artık her dilim soğutucuya çok daha yakın, ısının dışarı kaçabileceği yollar kısalıyor. Bu motor uzay teknolojilerinde kullanılan ultra pahalı karbon kompozitlere, nadir bulunan toprak elementlerine ya da elmas kaplamalı özel soğutuculara ihtiyaç duymuyor. Yasayı satın alan Mercedes AMG'nin planı da tam olarak bu. Bu motorlar sadece laboratuvarlarda değil, geleceğin yüksek performanslı seri üretim araçlarında görmek. Peki daha önce en iyisi kimdi diye sorarsak, son birkaç yılda öne çıkan rakip genelde Equipmake HPM 400 olarak gösteriliyordu. Bu motor yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olup 400 kW güç üretiyor. Yani kabaca kilogram başına 13 kW yoğunluğa denk geliyor. Bazı popüler kaynaklar ise inverter'ı da dahil ederek sistemi yorumladıkları için değerleri kilogram başına 40 kW civarına kadar çıkıyor. Ancak yasa önce kilogram başına 42 kW ardından kilogram başına 59 kW seviyesine ulaşarak bu çıtayı net biçimde aştı. Sonuç basit. Yasanın son prototipi bugün elektrik motoru dünyasında bilinen hemen her güç yoğunluğu rekorunun üzerinde duruyor. Elektrik motorlarında tepe güç yani pik nokta birkaç saniyeliğine gazı sonuna kadar bastığınız o anki en yüksek çıkışı ifade eder. Ama bu güç sürekli olarak korunmaz. Çünkü ısı devreye girer. Bobinlerden geçen yüksek akım fizik gereği I kare R kaybı yaratır. Yani akımın karesiyle orantılı bir ısınma ortaya çıkar. Eğer bu ısı dışarı atılmazsa motorun verimi düşer ve koruma devreleri gücü kısmak zorunda kalır. İşte bu yüzden motorlar iki farklı değerle tanımlanır. Tepe güç ve sürekli güç. Yasanın açıkladığı verilere göre sürekli güç ortalaması bile kilogram başına 30 kW. Dostlar, küçük motor daha az soğutma ihtiyacı demek. Daha küçük radyatör, daha ince kablo demek.
Bu da daha düşük toplam ağırlık, daha küçük fren sistemi ve daha hafif lastik jant kombinasyonu anlamına gelir. Sonuçta araç yüzlerce kilo hafifler. Diyelim ki iki motorlu bir performans elektrikli araç düşünüyorsunuz. Geleneksel radyal motorlarda her biri yaklaşık 80 kilogram olan iki motorla toplam 160 kilogramlık bir sisteminiz var. Ve bu kurulum 2x250 kW yani toplam 500 kW tepe güç üretiyor. Yasanın disk tipi motorlarıyla aynı kurulum teorik olarak sadece 2x12.7 kilogram yani 25.4 kilogram motorla 1,5 megawatt tepe gücü ulaşabiliyor. Tabi bu ideal senaryo. Gerçek hayatta inverter, dişli kutusu, şaft, yazılım limitleri ve bataryanın anlık akım kapasitesi gibi kısıtlar olacak. Peki disk motor neden bu kadar torklu? Çünkü etkili yarıçap çok daha büyük. Bir musluğu kısa bir anahtarla sıkmaya çalıştığınızı düşünün. Zor olur ama kolu uzattığınızda aynı gücü çok daha kolay uygularsınız. Eksenel akıllı motorlarda manyetik akı iki düz yüzey arasına taşındığı için mıknatıs alanı geniş bir diske yayılır. Kısa ama geniş bir yapı bu yüzden inanılmaz tork üretir. Yasanın kilogram başına 59 kW'a ulaşan rekoru tam da bu iki dengeyi mekanik paketleme ve termal akış yönetimini bir araya getirmesinden doğuyor. Soğutma konusuna gelirsek, eksenel tasarımın en büyük avantajı düz yüzeylerde çalışmasıdır. Yuvarlak bir silindir yerine düz bir disk düşünün. Bu yüzey boyunca yağ ve su kanalları açmak çok daha kolay hale gelir. Pizza tabanına benzer spiral kanallar ısının doğrudan bobinlerin yanlarından çekilmesini sağlar. Böylece ısı neredeyse hiç oyalanmadan dışarı taşınır. Peki bu motor ne zaman hayatımıza girecek? Gerçekçi olmak gerekirse henüz değil. Çünkü bu seviyede güç yoğunluğu ancak hassas üretim toleransları, yüksek kaliteli malzeme işçiliği ve güçlü inverterlarla anlam kazanıyor. Yani şimdilik sahne performans ve yarış segmentinde. Mercedes AMG'nin geliştirdiği elektrikli süper GT projelerinde bu mimarinin yer alması bekleniyor. Bu sırada sektör genelinde de rekabet kızışıyor. Üreticiler bağımsız testler ve akademik yayınlar üzerinden birbiriyle kıyaslanıyor. İşte bu yarışın tam ortasında Yasa kendi motorunu Unofficial World Record yani şu anda bilinen en yüksek değer olarak tanımlıyor. Şimdi bu başarıyı biraz daha teknik zemine oturtalım. Mühendisliğin özü 3 kelimede özetlenebilir. Malzeme, geometri ve kontrol. Malzeme tarafında Yasa yüksek sıcaklıkta manyetik özelliklerini koruyabilen mıknatıslar, düşük kayıplı elektrik saçları ve yüksek bakır doluluk oranına sahip sargılar kullanıyor. Burada pahalı alaşımlara değil, ulaşılabilir kaliteye dayalı bir tercih var. Geometrik tarafta eksenel akı tasarımı, kısa manyetik yol ve gövdesiz dilimli sargı yapısıyla hem histerezis hem de girdap kayıplarını azaltıyor. Ayrıca ısının en kısa yoldan dışarı aktarılmasını sağlıyor. Kontrol tarafındaysa yüksek anahtarlama frekansına sahip silisyum karbür, MOSFET tabanlı inverterlar akım dalga şeklini temiz tutuyor. Basitçe söylemek gerekirse bu kadar yüksek güç, yüksek akım demek. 750 kW tepe güç, 800 volt sistemde bile yaklaşık 940 amper akım anlamına geliyor. Bu nedenle bu tür motorlar genellikle çoklu batarya modülleri, kalın bara tasarımları ve agresif soğutma sistemleriyle destekleniyor. Ses, titreşim ve dayanım konularına gelirsek geniş çaplı disk motorlar rotor dengesizliğine karşı daha hassas olabilir. Ancak kutup sayısının doğru seçimi, iyi balanslanmış rotor yapısı ve taşıyıcı rulman tasarımı bu sorunu ortadan kaldırıyor. Yasa'nın Ferrari ve McLaren gibi markaları tedarik geçmişi, gürültü ve titreşim konularında ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu gösteriyor. Dostlar, bu motor süper spor otomobillerde ağırlık merkezini aşağı çekip daha dengeli sürüş sağlayacak. Tekerleğe yakın yerleştirilebilen kompakt disk motorlar in-wheel yani tekerlek içi sistemlerin önünü açabilir. Hibrit araçlarda küçük disk motorları doğrudan şanzıman içine entegre etmek mümkün hale gelir. Uçan taksi ya da eVTOL dünyasında güç ağırlık oranı kutsal bir parametredir. Bu mimari tam da bu alana göz kırpıyor. Yarış araçlarında ise küçük soğutma hızları, düşük sürtünme ve dolayısıyla daha yüksek aerodinamik verim anlamına gelir. İşin ekonomik tarafına bakarsak şu anda karşımızda
yüksek mühendislik ürünü bir prototip var. Maliyetlerin büyük bir kısmı işçilik ve toleranslardan kaynaklanıyor. Ancak gövdenin ortadan kalkması, demir kütlesinin azalması ve bakır kullanımının optimize edilmesi üretim ölçeklendikçe maliyetleri aşağı çekebilir. Güvenilirlik açısından bakıldığında 350-400 kW aralığındaki sürekli güç değeri oldukça gerçekçi bir açıklama. Bu ısı limitleri ve izolasyon yorgunluğu gibi faktörleri göz önüne alan olgun bir mühendislik yaklaşımıdır. Eksenel akı ise tork yoğunluğu ve kompakt paketleme avantajında öne çıkıyor. İngiliz ekolünden Helix, Equip, Make, Belçika'dan Magnax ve Japonya'dan Daihatsu Nidec gibi firmalar bu alanda yarışıyor. Ancak bugün itibarıyla 12.7 kilogramda 750 kW sınırını geçen tek isim Yasa. Burada küçük ama önemli bir noktayı da netleştirelim. 1000 beygirlik motorum var, o zaman arabamda 1000 beygir olur düşüncesi yanlış. Bir sistem ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bu motorun gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için inverter, batarya, kablolama ve termal limitlerin hepsi uyum içinde olmalıdır. Aksi halde motor kısa süreli 1000 beygir yerine uzun süreli 400-500 beygir aralığında çalışır ama yine de araç genelinde büyük bir ağırlık avantajı sağlar. Yani kağıt üzerindeki rakamlar azalsa bile gerçek dünyadaki kazanç hala devasa. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu tarz yeni nesil motor teknolojilerini kaynaklarıyla birlikte gerçekten ne işe yaradığını anlayarak duymayı seviyorsanız abone olmanız, beğenmeniz ve bildirimleri açmanız yeterli. Yorumlara yazın lütfen. Sizce bu mimariyi ilk hangi marka seri üretime taşıyacak? Ve bu güç ağırlık yarışında en zayıf halka hangisi olacak? Batarya mı, inverter mı yoksa soğutma sistemi mi? Fikirlerinizi yazın, birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.